Mekke halkının zalim düşmanı. Fillerle savaş kazanan acımasız düşman. Taş yağmuruyla helak olan fil ordusu. Kabe'yi yıkmaya gelen Ebrehe'nin ibretlik sonu. İnsanlık tarihi, sahip olduğu gücün sonsuza kadar süreceğine inanan hükümdarlarla doludur. Büyük ordular kurdular, şehirler fethettiler ve önlerine çıkan hiçbir engelin kendilerini durduramayacağını düşündüler. Fakat tarih, bazen tek bir savaşın değil, ilahi bir hükmün açıkça, insanları aciz bırakırcasına yön verdiği olaylara da şahitlik etti. Ebrehe aslında Yemen'in yerlisi değildi. O, önceleri Habeşistan Krallığı'nın Yemen'e gönderdiği ordunun komutanlarından biriydi. O dönemde Yemen'i yöneten Himyeri hükümdarı Zünüvas ile Habeşliler arasında büyük bir savaş yaşandı. Savaşın sonunda Zünüvas yenildi ve Yemen, Habeşistan'ın kontrolüne geçti. Ganimet ve iktidar paylaşımında Eryat ile Ebrehe arasında şiddetli bir anlaşmazlık çıktı. Yemen'in yönetimi ilk olarak Eryat adlı komutana verildi. Ancak çok geçmeden Eryat ile Ebrehe arasında iktidar mücadelesi başladı. İki komutan ordularıyla karşı karşıya geldi. Yapılan savaşta Ebrehe galip geldi. Eryat öldürüldü ve Ebrehe Yemen'in hakimi oldu. Zaferinin ardından Habeş Necaşisi'ne bağlılığını bildirdi. Necaşi de yeni bir iç savaş çıkmasını istemediği için Ebrehe'nin Yemen valiliğini resmen onayladı. Ebrehe, Kulle ise insanları çekmek için her türlü propagandayı denedi. Arap kabilelerine elçiler gönderdi, hediyeler vaat etti. Bazen de tehditler savurdu. Ancak bu zorlama davetler Araplar arasında büyük bir öfkeye ve tepkiye neden oldu. Araplar, Kabe'ye alternatif olarak sunulan bu yapıya derin bir hakaret gözüyle bakıyorlardı. Ebrehe, hırslı, zeki ve disiplinli bir komutandı. Rakiplerini birer birer saf dışı bırakarak Yemen'in tek hakimi oldu. Gücünü sadece kılıcıyla değil, siyasi zekasıyla da pekiştirdi. Kendini Arabistan'ın en büyük hükümdarı olarak görüyordu. Şanını ve otoritesini her yere kabul ettirmek isteyen Ebrehe, önünde hiçbir engel tanımıyordu. Yemen'in kontrolünü ele geçirmeye çalışırken, Eryat ile yaptığı meşhur düello sırasında yüzüne aldığı kılıç darbesi nedeniyle kendisine kesik yüzlü anlamına gelen Eşrem lakabı verilmiştir. Ebrehe, Sana'da dönemin en görkemli yapılarından birini inşa ettirdi. Kulleys Kilisesi. Mermerleri, altın işlemeleri ve ihtişamlı mimarisiyle göz kamaştıran bu yapı, yalnızca bir ibadethane değil, Ebrehe'nin gücünü, zenginliğini ve siyasi iddiasını simgeleyen büyük bir eserdi. 6. yüzyılda Arap Yarımadası, Bizans ve Sasani imparatorlukları arasında büyük bir rekabetin tam ortasında bulunuyordu. Güneyde Yemen'e hakim olan Habeş Krallığı ise bu mücadelenin önemli aktörlerinden biriydi. Ticaret yollarını kontrol eden devletler sadece zenginliği değil, bölgenin siyasi gücünü de elinde tutuyordu. Mekke, verimsiz bir vadide kurulmuş olmasına rağmen, Kabe sayesinde bütün Arap kabilelerinin ortak merkezi haline gelmişti. Hac mevsimlerinde binlerce insan burada buluşuyor, ticaret yapıyor ve şehir büyük bir canlılık kazanıyordu. Bu yüzden Kabe Arabistan'ın en önemli ekonomik ve siyasi merkezlerinden biriydi. Ebrehe, ihtişamın insanların yönünü değiştireceğine inanmıştı. Ama olmadı. Kulleys Kilisesi yükseliyordu. İnsanlar ise yine Kabe'ye gidiyordu. Ne altın süslemeler, ne görkemli duvarlar kimsenin inancını değiştiremedi. Ardından gelen bir hakaret ise her şeyi değiştirdi. Bir bedevi gece karanlığında Kulleys Kilisesi'ne pisliğini bıraktı. Bu olay Ebrehe'nin otoritesine ve kurduğu düzene karşı açık bir meydan okumaydı.
Ebrehe'nin öfkesi artık geri dönülemez bir noktaya ulaşmıştı ve Kabe'yi yıkma niyetiyle meşhur Fil ordusunu kurmuştu. Yemen'de güç kazanan Ebrehe. Yemen'de gücünü toplayan Ebrehe, Habeşistan krallığında en büyük güç olmak istiyordu. Ancak Ebrehe'nin hedefi yalnızca Yemen'i yönetmek değildi. O, Arabistan'ın dini ve ekonomik merkezini de kontrol etmek istiyordu. Bu merkezin adı ise Mekke'ydi. O yıllarda Arap Yarımadası'nda yaşayan kabileler her yıl Kabe'yi ziyaret ediyor, hac ibadetlerini yerine getiriyor ve aynı zamanda büyük ticaret panayırlarına katılıyordu. Bu hareketlilik Mekke'ye hem büyük bir itibar hem de güçlü bir ekonomi kazandırıyordu. Ebrehe bu düzen değişmeden Yemen'in gerçek anlamda bölgenin merkezi olamayacağını biliyordu. Bu nedenle dikkatini doğrudan Kabe'ye çevirdi. Kabe'ye rakip bir mabet. Kabe'yi hedef almadan önce insanların yönünü Mekke'den Yemen'e çevirmeyi hedefledi. Bunun için Sana'da dönemin en görkemli yapılarından biri olacak büyük bir kilise inşa ettirdi. Kaynaklarda bu yapının Kulleys Kilisesi adıyla anıldığı belirtilir. Binanın yapımında dönemin en değerli malzemeleri kullanıldı. Bizans'tan ustalar getirildi. Mermerler işlendi ve yapı gösterişli süslemelerle donatıldı. Altın ve gümüş işlemelerle süslendi. Ebrehe, buranın yalnızca bir mabet yeri değil, bütün Arap Yarımadası'nın yeni hac merkezi olmasını istiyordu. Bu hedefini Habeş hükümdarına yazdığı mektupta açıkça dile getirdi. Amacı, Arapların Kabe yerine artık Sana'ya gelmesini sağlamaktı. Fakat hesap ettiği gibi olmadı. Gösterişli duvarlar, insanların kalbindeki Kabe sevgisini değiştiremedi. Arap kabileleri yine Mekke'ye gitmeye devam etti. Kabe, Hazreti İbrahim'den miras kalan kutsal bir emanet olarak görülüyor. Hiçbir yapı onun yerini dolduramıyordu. Ebrehe, insanların tercihini değiştirmedikçe öfkelenmeye başladı. Büyük emek ve servet harcayarak inşa ettirdiği mabedin beklediği ilgiyi görmemesi, onu çok daha sert bir karar almaya sürükledi. Artık hedefi Kabe'ye rakip olmak değil, Kabe'yi tamamen ortadan kaldırmaktı. Kabe'yi yıkma kararı. Kulleys Kilisesi bütün ihtişamına rağmen Ebrehe'nin beklentisini karşılamadı. Arap kabileleri yine Mekke'ye gidiyor, Kabe'yi ziyaret ediyor ve hac mevsiminde eski geleneklerini sürdürüyordu. Ne gösterişli bir yapı ne de siyasi güç. İnsanların gönlündeki bağlılığı değiştirebilmişti. Bu durum Ebrehe'nin öfkesini her geçen gün arttırdı. Araplardan bir kişinin Kulleys Kilisesi'ni aşağılayıcı bir davranışta bulunduğu ve bu olayın Ebrehe'nin öfkesini doruğa çıkardığı rivayet edilir. Ancak asıl mesele bundan çok daha büyüktü. Ebrehe, Kabe var olduğu sürece Yemen'in, Arabistan'ın merkezi olamayacağını anlamıştı. Bunun üzerine kesin kararını verdi. Kabe yıkılacak, insanlar artık Mekke yerine Sana'ya yönelecekti. Bu hedef için büyük bir ordu hazırlanmaya başlandı. Yemen'in dört bir yanından askerler toplandı. Ordunun en dikkat çekici gücü ise savaş filleriydi. O dönemde Arabistan'da fil görmek son derece sıra dışıydı. Bu yüzden bu hayvanlar yalnızca askeri güç değil, aynı zamanda psikolojik üstünlük anlamına geliyordu. Ordunun önünde ilerleyen bölgedeki en büyük fil, Mahmud adıyla anılır. Daha önce benzeri görülmemiş bu görüntü, Ebrehe'nin yalnızca Mekke'yi değil, bütün Arabistan'ı korkutmayı hedeflediğini gösteriyordu. Hazırlıklar tamamlandığında on binlerce askerden ve fillerden oluşan ordu kuzeye doğru harekete geçti. Önlerinde uzun çöl yolları vardı. Hedef ise belliydi: Kabe. Mekke yolunda. Ebrehe'nin ordusu Yemen'den ayrıldıktan sonra kuzeye doğru ilerlemeye başladı. Çöl yollarını aşan bu büyük kuvvet, geçtiği bölgelerde korku ve endişe oluşturuyordu.
Kabe'nin hedef alındığını duyan bazı Arap kabileleri bu yürüyüşe engel olmaya çalıştı. Sayıları azdı ama kutsal saydıkları mabedi korumak için mücadele ettiler. Ancak düzenli ve donanımlı Habeş ordusu karşısında başarılı olamadılar. Direnenler yenildi. Bir kısmı esir alındı ve ordu yoluna devam etti. Nüfeil bin Habib de adamlarını toplayarak Ebrehe'nin önünü kesmeye çalışan ve ilk direnişi örgütleyen kişidir. Ancak sonrasında esir alınarak yol göstermesi için ordunun önünden yürütülmüştür. Her geçen gün Mekke'ye biraz daha yaklaşıyorlardı. Ordu Taif'e ulaştığında şehir halkı savaşmayı tercih etmedi. Kendi kutsal saydıkları Lat putuna dokunulmayacağı güvencesini aldıktan sonra Ebrehe'ye boyun eğdiler. Hatta Mekke yolunu gösterecek bir kılavuz da verdiler. Artık Ebrehe'nin önünde ciddi bir engel kalmamıştı. Ordu Mekke'nin hemen dışında bulunan Mugammes bölgesine ulaştı ve burada konakladı. Bundan sonra atılacak her adım doğrudan Kabe'ye yönelikti. Ebrehe birliklerini Mekke'ye gönderdi. Şehrin çevresinde otlayan deve ve koyun sürülerine el konuldu. Ganimet olarak toplanan mallar arasında Mekke'nin idarecisi, Kureyş'in reisi ve Hazreti Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem dedesi Abdülmuttalib'e ait 200 deve de vardı. Bu haber kısa sürede Mekke'ye ulaştı. Şehir büyük bir sessizliğe bürünürken herkesin gözü artık Kureyş'in liderine çevrilmişti. Abdülmuttalip ve Ebrehe. Abdülmuttalip o dönemde Mekke'nin idarecisiydi. Zemzem kuyusunu yıllar sonra rüyasında görerek yeniden bulan, yoksulları doyuran, Hira mağarasına çekilip tefekküre dalan, inançlı, adil ve son derece heybetli bir insandı. Ebrehe Mekke'ye bir elçi gönderdi. Elçi, Ebrehe'nin mesajını Kureyş kabilesine iletti. Eğer bize karşı savaşmazsanız kimseye zarar vermeyeceğiz. Sizinle savaşmak için gelmedik. Bizim hedefimiz yalnızca Kabe'dir. Ebrehe'nin ağır zırhlı, iyi teçhizatlı 60 bin kişilik ordusu dönemin şartlarına göre muazzam bir kalabalığa ve teknik üstünlüğe sahipti. Ordunun en caydırıcı, en dehşet verici özelliği ise Arapların o güne kadar karşılaşmadığı savaş filleriydi. Başfil Mamut ile birlikte toplam 13 fil bulunmaktaydı. Mekke halkı bu büyüklükte bir orduya karşı koyabilecek güce sahip değildi. Abdülmuttalip ise elçiye o derin imanıyla şu tarihi cevabı verdi. Allah'a yemin ederiz ki biz Ebrehe ile savaşmak istemiyoruz. Buna gücümüz de yetmez. Ancak bu mabet, Kabe, Allah'ın evidir. Onu yıkılmaktan ancak O koruyabilir. Eğer O kendi mukaddes evini muhafaza etmezse bizde Ebrehe'yi durduracak güç yoktur. Kureyş'in lideri Abdülmuttalip, Ebrehe ile görüşmek üzere karargaha gitti. Abdülmuttalip, Mekke'de saygı gören bir lider olmanın yanı sıra vakarıyla tanınmıştı. Karargaha girdiğinde Ebrehe, onun duruşundan etkilendi ve yanına oturmasını istedi. Ebrehe, Kabe'yi yıkmakla tehdit ederken, Abdülmuttalip sadece askerlerin el koyduğu 200 devesini geri verilmesini istedi. Bu cevap Ebrehe'yi şaşırttı. Seni kapıdan girerken ilk gördüğümde gözüme çok büyük bir adam olarak görünmüştün. Konuşmaya başlayınca pek de öyle olmadığını anladım ve gözümden düştün. Ben senin ve atalarının dini olan mukaddes saydığınız o büyük Kabe'yi yıkmaya gelmişken sen ondan tek kelime etmiyor, kendi develerinin peşine düşüyorsun. Abdülmuttalip tarihe geçen şu cevabı verdi. Ben develerimin sahibiyim ve sadece onları korumakla mükellefim. Kabe'nin de bir sahibi ve koruyucusu vardır. O kendi evini muhakkak koruyacaktır. Bu konuşmadan sonra Ebrehe Abdülmuttalip'in develerinin iade edilmesini emretti. Abdülmuttalip develerini alarak Mekke'ye döndü. Şehir halkına silahla karşı koymamalarını söyledi. Herkesin dağlara ve vadilere çekilmesini istedi. Ardından Kabe'ye geldi. Kapının halkasına tutundu ve Allah'a dua etti. Allah'ım, bir kul dahi kendi evini, barkını, ailesini korur. Sen de kendi evini, mukaddes beytini koru. Yarın onların haçları ve kuvvetleri senin kuvvetine galip gelmesin. Eğer bizi onlarla baş başa bırakırsan hüküm senindir.
Duasını tamamladıktan sonra o da Mekke'den ayrıldı ve halkıyla birlikte dağlara çekildi. Mekke sessizliğe büründü. Kabe'nin çevresinde artık kimse kalmamıştı. Fil vakası ve Ebrehe'nin ibretlik sonu. Mekke'nin çevresinde hava gergin ve sarsıcıydı. Ebrehe ordusuna kesin hücum emri verdi. Ordunun en önünde devasa cüssesiyle zaferin garantisi sayılan komutan fili Mahmud yer alıyordu. Askerler Mahmud'u Mekke'ye doğru harekete geçirmek için hazırlıklarını tamamladı. Tam o sırada orduda esir bulunan ve Ebrehe'ye boyun eğmek zorunda kalan Hasam lideri Nüfeil bin Habib kimseye fark ettirmeden filin yanına yaklaştı. Eğilerek filin kulağına şu tarihi sözleri fısıldadı. "Çök Mahmud. Sağ salim Yemen'e dön. Çünkü sen Allah'ın mukaddes ve haram kıldığı beldedesin." Sonra Nüfeil hızla koşarak dağa kaçtı. O heybetli, savaşlar görmüş, eğitimli dev fil birdenbire olduğu yere çöktü. Askerler şaşkına döndü. Fili kaldırmak için sopalarla dövdüler. Baltaların saplarıyla kafasına vurdular. Demir kancalarla etini çekiştirdiler. Ancak Mahmud Mekke'ye doğru bir adım bile ilerlemiyordu. Filin yönünü Yemen'e, Şam'a veya doğuya çevirdiklerinde fil anında itaat ediyor, ayağa kalkıp o yöne koşarak ilerliyor. Ancak yüzü tekrar Kabe'ye, Mekke'ye döndürüldüğünde görünmez bir duvara çarpmış gibi anında bacaklarının dermanı kesiliyor ve yere çöküyordu. Bu duruma Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yıllar sonra Hudeybiye seferinde kendi devesi Kasva çökünce atıfta bulunarak "Kasva çökmedi, onu fili tutan tuttu" buyuracaktır. Bu sırada gökyüzünde sürüler halinde kuşlar belirdi. Kur'an-ı Kerim bu kuşlardan ebabil olarak söz eder. Her birinin gagasında ve ayaklarında pişirilmiş çamurdan taşlar vardı. Kuşlar, Kabe'yi yerle bir etmeye gelen bu kibirli ordunun üzerine taşıdıkları taşları bir mermi yağmuru gibi bıraktılar. Ordu, saniyeler içinde helak oldu. Ebrehe'nin ordusu tamamen dağıldı. Kalan askerler büyük bir dehşet ve panik içinde birbirlerini ezerek geldikleri yoldan Yemen'e doğru kaçışmaya başladılar. Ancak ölüm onları yolda da takip ediyordu. Ordunun komutanı Ebrehe de canını zor kurtaranlar arasındaydı. Ancak atılan taşlardan biri ona da isabet etmişti. Bu yaranın etkisiyle kısa süre sonra o da can verdi. Kabe'ye yürümeyi reddeden fil Mahmud ise bu ilahi gazaptan sağ kurtuldu. Olayın hemen ardından yağan şiddetli yağmurlar ve vadileri dolduran seller ordunun tüm kalıntılarını ve cesetlerini süpürüp Kızıldeniz'e döktü. Mekke sanki o ordu oraya hiç gelmemiş gibi tertemiz kılındı. Kabe ise hiçbir zarar görmedi. Fil vakası çağlar boyunca teknoloji, sayısal güç, ordu büyüklüğü veya kibir ne seviyede olursa olsun zalimlerin Allah'ın mutlak kudreti karşısında ne kadar aciz ve çaresiz kaldığını kanıtlayan, kıyamete kadar unutulmayacak ilahi bir mühürdür. Gökyüzündeki küçücük kuşların gagasındaki ufacık bir taşla yeryüzünün en yenilmez sanılan ordusunu adeta çürümüş bir yaprağa çevirmesi, hakikate gözlerini kapatan her çağın ebrehelerine verilmiş nihai bir derstir. Fil vakası, İslam tarihinin en önemli olaylarından biri olarak hafızalarda yerini aldı. Kur'an-ı Kerim'de adına müstakil bir sure indirilen bu hadise, Kabe'nin Allah'ın koruması altında olduğunu bütün dünyaya gösterdi. Ebrehe büyük ordusuna ve sahip olduğu güce güveniyordu. Kabe ise hiçbir ordu tarafından korunmuyordu. Buna rağmen tarihte ayakta kalan Kabe oldu. Aradan yaklaşık 1500 yıl geçti. Bugün dünyanın dört bir yanından milyonlarca Müslüman Kabe'yi ziyaret ediyor. Ebrehe'nin yaptırdığı Kulleys Kilisesi'nden geriye bir taş kalmamış. Tarihin tozlu sayfalarında kalan bir yapı olarak anılıyor. Fil vakası, Kur'an-ı Kerim'de anlatılan tarihi hadiselerden biri olmasının yanında İslam tarihinde Kabe'nin korunmasına dair en önemli olaylardan biri olarak kabul edilmektedir.
Yüce Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de bu hadiseyi bize şöyle haber verir. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elem tera keyfe feale rabbuke bi ashabil fil. ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. Sadakallahul azim.